arkadaşlar, hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Bugün ortanca çiçeğinin çoğaltılması ile ilgili kısa bir video paylaşacağım sizlerle. Ortanca çiçeğinin çoğaltmanın şu an tam zamanı arkadaşlar. Ortanca çiçeğini sonbaharda çoğaltabileceğiniz gibi özellikle bu zamanlarda da yine çoğaltabilirsiniz. Ortancayı çoğaltmak için en ideal zamanlar ilkbahar aylarında Şubat, Mart, Nisan aylarıdır. Daha sonrasında yaparsanız tutma ihtimali biraz daha zor oluyor hava sıcaklıkları yükseldiği için. Şimdi bu şekilde çeliklerimi aldım arkadaşlar. Çelikleri aldığınızda daha uyanmamış olmasına dikkat edin. Bakın şöyle göstereyim. Daha yeni yaprak çıkarmaya başlıyor. Bu bitkinin daha yeni uyanmaya başladığı anlamına geliyor. Alacağınız çeliklerde yeni sürgünler olmayacak arkadaşlar. Yani bu senenin sürgünleri zaten genellikle bu zamanlarda çoğaltırsanız kurumuş oluyor. Bunlar geçen yılın sürgünleri. Geçen yılın sürgünleri daha güçlü oluyor. Tutma ihtimali daha yüksek oluyor. Yani dalın özellikle nazik olmamasına dikkat edin. Nazik yani ince dallar tutmama ihtimali yüksek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha yeni yaprak çıkarmaya başlamış. Bu şekilde daha uyanmadan bitki çoğaltmanız gerekiyor. Çünkü artık uyanmaya başladığında tutma ihtimali biraz daha riskli oluyor. Bu şekilde toprağımı hazırladım. Kullanacağınız toprak perlit kokopit karışımı olursa bitkinizin tutma ihtimali, köklenme ihtimali daha hızlı olur. Yani özellikle kokopit karıştıracağınız, yani Hindistan cevizi, torfu karıştıracağınız topraklarda, yine perlit olan topraklarda daha hızlı bir şekilde bitkiniz köklenecektir. Özellikle bu konulara dikkat edebilirsiniz. Çoğaltma konusunda sıkıntı yaşayanlar özellikle dediğim gibi bu şekilde toprağı tercih edebilirsiniz. Normalde ortanca çiçeği bahçe toprağında da oluyor, çiçek toprağında da oluyor. Yani toprak ayırt etmiyor. Her toprakta olur. Ama ilk köklendirdiğiniz zamanlarda ne kadar yumuşak ve geçirgen toprak kullanırsanız bitkinin kökleri daha hızlı yayılır. Daha hızlı bir şekilde gelişim göstermeye başlar. İsterseniz bu şekilde almış olduğunuz çelikleri birkaç gün suda beklettikten sonra da dikebilirsiniz. Ya da benim gibi direkt toprağa dikerek de yetiştirebilirsiniz. Sadece dikerken şunu tavsiye ediyorum sizlere. Kullanacağınız toprak her zaman nemli toprak olsun arkadaşlar. Nemli toprak kullanmazsanız köklendireceğiniz çeliklerin hiçbirisi de tutmaz. Bu sadece ortanca için değil, bütün çiçekler için de aynı işlem geçerlidir. Bitki yetiştirdiğinizde ya da çelikten bitkiler yetiştirdiğinizde, tohum diktiğinizde özellikle nemli toprak kullanmaya özen gösterin. Bir gün öncesinden toprağı nemlendirip kullanabilirsiniz. Ve çelikleri diktikten sonra da sulamayı ihmal etmemeniz gerekiyor. Çünkü tam toprak nemli olduğu için bitki kendini adapte ediyor. Yavaş yavaş kök salmaya başlıyor. Sonra toprak kuruduğunda da sulamayı ihmal ederseniz maalesef bitki köklenmeden bu açmış olan gözler yeniden kurumaya başlıyor. Bu konulara dikkat edebilirsiniz. Bu aşamadan sonra yapılacak başka bir şey yok. Şöyle gördüğünüz gibi çelikleri toprağın içerisine gömüyorum. Şöyle bunun üzerinde bakın şunu da göstereyim. Üzerinde 1-2 tane göz olabilir. Böyle bu şekilde 1-2 tane patlayacağı yer olursa iyi olur. O zaman bitki daha rahat bir şekilde şöyle yayılır, gelişim gösterir. Bu şekilde bakın yine bunda da 2 tane göz olmasına dikkat ettim alırken. Şöyle yapıyorum. Toprağa da zaten nemliydi toprak. Şöyle hafif de sulama yapıyorum. Bu aşamadan sonra sadece en önemli dikkat etmeniz gereken konu sulama konusu. Sulamaya dikkat ederseniz köklenme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Biz ilkbahar aylarında da sonbahar aylarından da böyle çelikle yetiştirmeyi yapıyoruz. Özellikle sonbahar aylarında da budama yaptığınız zamanlarda budayacağınız çelikleri bu şekilde köklendirerek bahçenizde ya da saksıda yetiştirebilirsiniz. Hemen şunu da göstereyim. Bakın bunları da bir ay kadar önce diktim. Yapraklar açılmaya başladı. Yaprakların açılmaya başlamış olması bitkinin ortama, bulunduğu saksıya adapte olduğunu, artık gelişim göstereceği anlamına geliyor. Ama dediğim gibi bu aşamadan sonra toprağın sürekli nemli olması gerekiyor. Toprak kurudukça sulama yapmayı ihmal etmeyin. Sulamayı yapmazsınız çünkü daha henüz çünkü bu odunsu bir bitki olduğu için sulama yapmadığınızda köklenmeye başlamadan bitki kuruyacaktır. O yüzden sulamayı ihmal etmeyin. Ve özellikle bu şekilde köklendirme işlemlerini, çelikten yetiştireceğiniz bitkileri
Mart ayında en geç Nisan ayına kadar yapmanız gerekiyor. Sonrasında yaptığınızda köklenme ihtimali, tutma ihtimali çok düşük olur arkadaşlar. Bu günleri değerlendirerek siz de ortanca yetiştirebilirsiniz. Saksıda yetiştirip ilerleyen zamanlarda bahçeye de alabilirsiniz. Ortanca çok hızlı büyüyen bir bitki olduğu için bir müddet sonra zaten saksı dar gelmeye başlıyor ve ortancada da en önemli dikkat etmeniz gereken konulardan biri de budamadır. Budamayı yapmadığınız sürece bitkiniz iyi gelişim göstermez. Budama yapmayı da ihmal etmeyin. Bizim saksıda da yetiştiriyorum ben. Bahçede de yine ortancalarımız var. Görüntüsü gerçekten çok güzel olduğu için ben severek yetiştiriyorum. Siz de bu anlattığım şekilde çelikten yetiştirerek ortancaları saksıda, balkonunuzda yetiştirebilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Tüm detayları yine anlatmaya çalıştım. Daha önceden de çelikten ortanca yetiştirme ve ortanca bakımına dair bütün detayları paylaşmıştım. O videoyu da izleyerek ortanca bakımı hakkında detaylı bilgileri edinebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca çelikten gül yetiştirme, zakkum, begonvil birçok bitkiyi ben çelikten yetiştirdim. Kanalımı ziyaret ederek o videolara da erişebilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir. Bildirimleri açarak yeni videolardan sürekli haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.